Babalar selam. Şimdi size öyle bir şey anlatacağım ki lan bu film mi diyeceksiniz. Ama değil. Bu bildiğin gerçek. İnternete bir gün tek bir görsel atılıyor. Altında açıklama yok, isim yok. Sadece bir sayı var. Ve bu sayı yüzünden insanlar evinden çıkıp dünyanın dört bir yanında sokak sokak poster arıyor. Ne para var işin içinde ne reklam. Sponsor da yok. Finale kalanların kim olduğu bile bilinmiyor. Daha acayibi şu. Bu işi yapanlar yıllardır sessiz. Ve hala tam olarak kim oldukları çözülemedi. Eğer internette yaşanmış en garip zeka avlarından birini merak ediyorsan videoyu kapatma babacım. Bu hikayenin sonu yok. Şimdi çayını kahveni al, like at, abone ol, yorum bırak ve hazırsanız anlatıyorum. Babalar, şimdi iyi kulak verin. Bu anlatacağım şey internette biri bir şey uydurmuş hikayesi değil. Bu bildiğin yaşanmış ama sonu açık kalmış acayip bir olay. Sene 2012, 4 Ocak günü. 4chan, bilirsin 4chan'i. İnternetin en kontrolsüz, en manyak yerlerinden biri. Neyse babacım, biri çıkıp tek bir görsel paylaşıyor. Ne bir açıklama, ne bir başlık, ne de altına yazılmış bir yazı. Sadece bir resim. Köşesinde 3301 diye bir sayı. Bazılarınız 3301 de diyebilir. Bu sana kalmış. Normalde kimsenin dönüp bakmayacağı bir şey. Ama burası internet. İlla birileri kurcalayacak. Neyse baba, görseli indirip metin editörüyle açan bir baba dosyanın dibine gizlenmiş saçma sapan bir yazı fark ediyor. Yazıyı çözmeye başlıyor. Hop, başka bir görsele link çıkıyor. Millet daha lan bu ne demeden başka biri dur bunun içinde başka şeyler de var diye görseli dilitemeye başlıyor. Bu sefer resmin içinden yeni bilgiler çıkıyor. O bilgiler bir subreddit'e götürüyor. Oradan bir kitaba, kitaptan bir koda, koddan bir telefon numarasına ulaşılıyor. Numarayı arıyorlar tabi. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Ve karşıda sanki mezardan konuşuyormuş gibi soğuk bir ses. İşte o an herkese jeton tak düşüyor. Bu iş boş beleş iş değil. Biri bayağı uğraşmış diyor. Neyse babalar, ertesi gün görsel tabii internette patlıyor. Reddit kaynıyor. Forumlar yanıyor. Herkes de aynı soruyu soruyor. Bu ne lan? Kim yapıyor bunu? Kimi diyor ki troll bunlar. Kimi diyor ki o kadar zahmete troll girmez baba. Asıl olay o ses kaydında geçen anlamsız bir sayının meğer ilk görselin en ve boy ölçüleri olduğunun anlaşılmasıyla kopuyor. Ölçüleri 3301 ile çarpıyorlar. Ortaya bir site çıkıyor baba. Siteye bir giriyorsun, geri sayım var. Ortada kocaman bir Ağustos böceği resmi. Sayaç bitince site yenileniyor. Bu sefer dünyanın dört bir yanından koordinatlar var. Ve şu ülke 14 nokta. İşte bu olay şimdi ciddileşiyor. Çünkü insanlar bu sefer evden çıkıp koordinatlara gitmeye başlıyorlar. Koordinata gidip bakanlar duvarlarda, panolarda asılmış posterler buluyor. Üstünde o böcek sembolü. Uğur böceği. Altında QR kod. Uğur böceğinin de İngilizce bir ismi var. Ben telaffuz edemiyorum. Ben değil sen anla. Tekade midir? Siseda mıdır? Ciyeda mıdır nedir? Ciceda. Ağustos böceği. Benim telaffuz bu kadar. Kodu bir okutuyorlar. Yine görsel, yine bilmece, yine kitap, yine site derken olay bildiği labirente dönüyor. Ama bir noktada siteye ilk giren küçük bir grubu içeri alıyorlar. Geri kalanlar kapıda kalıyor. Hop kardeşim sen geçemezsin, damsız almıyoruz. Site kapanırken şunu yazıyorlar ekrana. Biz kalabalık istemiyoruz. En iyileri istiyoruz. Bir de finallere kalanlara diyorlar ki agalar, kimseyle konuşmak yok. Detay paylaşmak yok. Herkes kendi yoluna bakacak. Ona göre. Sonra bir ay boyunca çıt yok tabii kimseden. Millet kandırıldık galiba derken tak bir görsel daha geliyor. Bir olayın bittiği söyleniyor. Kim seçildi, ne oldu, nereye gittiler belli değil. Tamam bu kadarmış derken fark ediliyor ki bu Ciceda denen, artık sen ne diyorsan Ağustos böceği denen tayfa her mesajına BGP imzası bırakıyor. Yani sahte ile gerçeği ayırmanın bir yolu. Adamlar kendini garantiye almış. Ve tam bir yıl bir gün sonra hop yeni bir görsel. Hem de geçerli imzayla. Millet eyvah diyor. Ağustos böceği geri dönmüş. İkinci tur başlıyor. Sanki seri film gibi. Yeni şifreler, yeni kitaplar ama bu sefer iş biraz daha karışık. Gizemli ses kayıtları, saçma sapan alfabeler. Runik alfabesi mi ne? Tuhaf Twitter hesapları falan giriyor devreye tabi. Bir süre sonra yine koordinatlar hop geliyor. Bu sefer 4 ülke 8 nokta. Tabi gene babalar, posterler bulunuyor. Ama bu tür öyle düzgün bir kapanış falan olmuyor. Olay bir yerden sonra çat diye kesiliyor. Ağustos böceği yine ortadan kayboluyor. Seneler bu sefer 2014'e geliyor. Liber Primus diye bir kitap çıkıyor ortaya. Neredeyse tamamen garip, runik harflerle yazılmış.
İçi felsefe dolu, ideoloji dolu. Biraz da manifesto gibi. Kitabın bazı sayfaları yeni ipuçları veriyor. Ama tabii büyük bir kısmını kimse çözemiyor. 70 küsür sayfa. Sadece 19 sayfasını çözebiliyorlar. Yıllar geçiyor, insanlar uğraşıyor. Ama ilerleme yok denecek kadar az. 2016'da Ağustos böceği sadece kitaba tekrar bakın der gibi bir mesaj daha atıyor. Sonra hop yine sessizlik. Tabi bazıları çıkıyor diyor ki ya kardeşim bunlar bir oyun çıkaracak diyor. Bu diye bir PR çalışması, bir pazarlama çalışması, reklamdır falandır, caktır cüttür. Sonuçta 4chan'da yayınlanmış diyor. Ama sonradan anlıyorlar ki bu iş reklam falan değil. Çünkü ortada ne bir ürün var, ne para var, ne sponsor yok. Arada biz finale kaldık diyenler çıkıyor. Dark Web forumlarında gizlilikçi yazılım işlerinden bahsediyorlar. Ama kimse net bir şey kanıtlayamıyor tabi. Bugün gelinen noktada bildiğimiz tek şey şu. Ağustos böceği 3301 internetin gördüğü en garip, en temiz ve en cevapsız gizemlerden biri. Sonra da oralanmış mesaj 2017'de geliyor. Onda da sadece yanlış bilgiye dikkat edin diyorlar. Ondan sonra ne sesler neyiz. Belki gerçekten bitti, belki de bir yerlerde hala doğru kişilerin doğru kitabı doğru şekilde çözmesini bekliyorlar. Orasını tabii kimse bilmiyor. Yani babalar, İşin garip tarafı şu, bu hikayede net bir son yok. Ne şunlar yaptı diyebiliyoruz ne de şu oldu bitti diyebiliyoruz. Ağustos böceği 3301 ya da 3301 hala internette cevap vermemiş sorular bırakan nadir olaylardan birisi. Belki gerçekten bitti, belki de hala bir yerlerde doğru kişinin doğru ipuçlarını bitirmesini bekliyorlar. Orasını bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. İnternetin gördüğü en temiz, en sessiz, en tuhaf gizemlerden biri. Babacım sen de bu tarz tuhaf hikayeleri seviyorsan yoruma bir Ağustos böceği yaz. Devamını istiyorsan ben zaten ne yapacağını biliyorsun. Abone ol, beğen falan. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Eyvallah.